Yıl 1920. Mart ayının ortası. Başkent İstanbul, işgalin soğuk nefesini bütün haliyle hissediyordu. Sokaklarda yabancı askerler dolaşıyor, devletin kalbi baskı altında tutuluyor, bir milletin iradesi kendi şehrinde kuşatma altına alınıyordu. 13 Kasım 1918'de işgal donanması İstanbul önlerine demirlemişti. Aradan geçen aylarda şehir adım adım kuşatıldı. 16 Mart 1920 sabahında ise o kuşatma resmi işgale dönüştü. Şehzadebaşı karakolu basıldı. Meclis-i Mebusan baskı altına alındı. Milletin vekilleri tutuklandı ve sürgün yollarına gönderildi. Ankara'daysa Mustafa Kemal yaklaşan fırtınayı önceden görmüş, yönünü çoktan tayin etmişti. 13 Mart'ta yayımladığı Tamim'le başkentin düşmesi ihtimaline karşı Anadolu'da yeni bir hükümet merkezinin hazırlanmasını istedi. Nitelikli vatan evlatlarını Ankara'ya çağırdı. Gözünü kaybedilen merkeze çevirmedi. Gözünü kurulacak yeni merkeze çevirdi. Yas tutan bir irade kurmadı. Ayağa kalkan bir irade kurdu. İşgali çektiği protesto telgraflarıyla bütün dünyaya duyurdu. 19 Mart 1920'de illere ve komutanlıklara gönderdiği genelgeyle kapatılan meclisten Anadolu'ya geçebilen vekilleri ve yeniden seçilecek temsilcileri Ankara'da toplanmaya çağırdı. İstanbul'a vurulan zincire karşı Ankara'da milletin iradesi ayağa kaldırılıyordu. Baskıya karşı cevap hazırdı. Sessizliğe karşı söz hazırdı. Ankara bu çağrıyı duydu ve şehir tek bir yürek gibi harekete geçti. Meclis için seçilen bina yarım kalmıştı. Duvarlar yükselmiş, çatı tamamlanmayı bekliyordu. Zaman daralıyor, tarih hızlanıyordu. Halk elinde ne varsa bu büyük güne taşıyordu. Evlerin damlarına çıkıldı. Kiremitler tek tek söküldü. Eller nasır tuttu. Omuzlar yüklendi. Ankara'nın insanı kendi yuvasından söktüğü parçayı milletin kalbine taşıdı. Bir annenin uzattığı kiremit tarihin çatısına yerleşti. Bir babanın taşıdığı yük milletin iradesine gölge oldu. Bir gencin omzuna aldığı her parça yaklaşan büyük günün sessiz yemini gibi yerine oturdu. Yalnız kiremit taşınmadı. Mekteplerden sıralar geldi. Kahvehanelerden gaz lambaları geldi. Sobalar geldi. Sandalyeler geldi. Elden ele taşınan her eşya o binayı bir yapı olmaktan çıkarıp milletin kalbine dönüştürdü. Mustafa Kemal'in kurduğu siyasi hat ile halkın taşıdığı fiziki yük aynı noktada birleşti. 21 Nisan'da bir Tamim daha yayımlandı. Yeni meclisin 23 Nisan Cuma günü açılacağı bütün yurda duyuruldu. 23 Nisan sabahı geldiğinde Ankara'nın üstünde bambaşka bir hava vardı. Kalabalığın içindeki derin heyecan, taş duvarlara çarpan adımların sesleri. Her şey tek bir ana akıyordu ve kapılar açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O an yalnız bir bina hizmete girmedi. O an millet kendi kaderine kendi eliyle yön verdi. Egemenlik ayağa kalktı. İrade kürsüye çıktı. Vatanın sözü vatanın bağrından yükseldi. İstanbul'un işgali bir son yazmadı. Mustafa Kemal o karanlığın içinden yolu gördü. Milletin sesini Ankara'da topladı. Ankara halkı da o sesin yükseleceği çatıyı kendi elleriyle tamamladı. Bu yüzden 23 Nisan takvimde duran bir tarih olmanın çok ötesine geçti. Ve o gün açılan şey bu milletin kendi geleceğine açılan pencereydi.